Bu videoda evde yapılan desülfatör cihazlarının hatalarını, yanlışlarını, tehlikelerini ve zararlarını konuşacağız. Normalde bir fan kondansatörü, bir tane köprü diyotla yapılan bu cihaz, gerekli önlemler alınmaz ise hem akümüze zarar verir, hem de elektrikle şiddetle çarpılmamıza sebep olur. Bu, artı kutbunda tam dalga doğrultulmuş olan AC dalga şekilde gösterdiğim gibidir. Fakat bu dalga her zaman olduğu gibi aynı amplitütle devam etmez. Hem şok voltaj yükselmeleri hem de şok akım yükselmeleri meydana gelir. Hatta akım 1-1,5 kiloampere kadar yükselebilir. Bu ise akü içerisindeki bağlantıların kopmasına, blokların çökmesine neden olur. Maalesef bu ise akülerin artık kullanılamaz hale gelmesine neden olur. Tüm bu zararları önlemek için devremizde bazı eklemeler yapmak zorundayız. Bunların başında girişe bir emi filtresi takmak gibi. Gaz ve nötr olmak üzere her iki girişe de kutupsuz kondansatör takmamız kuvvetle çarpılmamızı önler. Hem de çıkıştan alacağımız amperi yükseltip düşürmemize yarar sağlar. Evet, şimdi bu klasik devremize yapacağımız eklemelere gelelim. En başta kondansatörlerin önüne düşük değerli birer direnç eklemeliyiz. Bu işlem kondansatörleri fazla yükten kurtaracak, hem de ani akım ve voltaj sıçramalarını azaltacaktır. Kondansatörlerden sonra takacağımız uygun değerli varistör ve gaz deşarj tüpü bu sıçramaları oldukça küçülterek zararlı etkileri azaltacak, yok denilebilecek bir seviyeye indirecektir. Köprü diyottan sonra artı ve eksi uçlara paralel bağlayacağımız direnç olası kısa devre durumlarında devreyi koruyacaktır. Her iki kutuba da ayrı ayrı taktığımız düşük değerli, yüksek wattlı dirençler voltaj ve akım sıçramalarını daha da kontrol altına alacaktır. Bu haliyle daha da güvenli oldu. Ayrıca bu bölgeye yeni bir varistör ve gaz deşarj tüpü de eklenebilir. Gaz deşarj tüpü parafutur olarak da anlaşılabilir. Bu projede kullanacağımız elemanları görelim. Bu değil. Elektromanyetik filtre olarak bunu kullanacağız.
Gaz deşarj tüpü, yani parafodur. Varistör. Söylemeyi unuttum, kondansatörlerin bacakları arasına deşarj için direnç koymamız, güvenliği daha da artıracaktır. Son olarak da voltajı ve amperi görebilmemiz için voltampermetre takalım. İkinci bölümde tüm bunların montajını gerçekleştirelim.